Bir padişah düşünün, 2 kez tahttan çekiliyor ama 2 kez geri dönüp imparatorluğu kurtarıyor. Hem savaşçı hem bilge. Hem Fatih'in babası hem Osmanlı'nın görünmeyen kurucularından. Adı çok anılmasa da Osmanlı'yı Avrupa karşısında en güçlü konuma taşıyan lider o oldu. İhanetler, savaşlar, zor kararlar. Ama hep arka planda bir akıl vardı. İkinci Murat. Osmanlı tarihinin en göz ardı edilen ama belki de en önemli padişahlarından biri II. Murat'tır. Onun dönemi hem iç karışıklıkların bastırıldığı hem de Avrupa'ya karşı Osmanlı'nın gücünün perçinlendiği bir dönemdir. Üstelik bu süreçte sadece fetihler değil, barış, diplomasi ve devlet aklı da ön plandadır. II. Murat, savaşmaktan çok sabretmeyi bilen, tahtı bırakmayı bile devletin menfaati için göze alabilen bir liderdi. Onun döneminde Osmanlı artık bir beylikler birliği değil, tam anlamıyla bir cihan devleti olma yoluna girdi. Oğlu Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi, II. Murad'ın kurduğu zeminin bir meyvesidir. Gelin şimdi adı Fatih kadar anılmasa da Osmanlı'nın yükselişinde büyük rol oynayan bu stratejik dehayı yakından tanıyalım. II. Murat 1404 yılında Amasya'da doğdu. Babası Çelebi Mehmet öldüğünde henüz 17 yaşındaydı. Tahta çıktığında hem iç hem dış tehditlere karşı karşıyaydı. Balkanlarda isyanlar, Anadolu'da beylik hareketleri Osmanlı'yı yeniden kaosa sürükleyebilirdi. Bu genç yaşına rağmen Murat kararlı davrandı. Önceliği iç istikrarı sağlamak ve taht üzerindeki meşrutiyetini güçlendirmekti. Devlet adamlarının ve ulemanın desteğini kazanarak hükümdarlığını sağlamlaştırdı. Genç yaşına rağmen olgun davranışlarıyla dikkat çekti. Tahta geçtikten kısa süre sonra Çelebi Mehmet'in kardeşi Mustafa Bizans'ın desteğiyle isyan etti. Kendini gerçek padişah ilan eden Mustafa, Osmanlı içinde büyük bir tehdide dönüştü. II. Murat bu tehdidi ciddiye aldı ve sert müdahalede bulundu. Uzun süren mücadele sonucunda Şehzade Mustafa yakalandı ve idam edildi. Bu olay II. Murad'ın liderliğini pekiştirdi. Aynı zamanda Osmanlı iç siyasetinde hanedan dışı isyanlara karşı net bir duruş sergilendi. Devletin merkezi yapısı güçlenmeye başladı. II. Murat, içte düzeni sağladıktan sonra yönünü batıya çevirdi. Sırbistan, Macaristan ve Arnavutluk üzerine düzenlediği seferlerle Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini arttırdı. Varna Savaşı öncesi Avrupa'nın Osmanlı ilerleyişine karşı ciddi bir blok oluşturduğu görülüyordu. Bu dönemde Osmanlı'nın Rumeli'deki toprakları genişledi. Vergiye bağlanan devlet sayısı arttı. II. Murat sadece savaş kazanmıyor, aynı zamanda diplomatik üstünlük de kuruyordu. Avrupa artık Osmanlı'yı ciddiye alıyor ama onu durduramıyordu. 1444 yılında Papa'nın öncülüğünde büyük bir Haçlı ordusu kuruldu. Varna'da yapılan bu savaş Osmanlı için ölüm kalım meselesiydi. II. Murat daha önce oğlu Mehmed'e tahtı bırakmış olsa da bu tehdidi görünce ordunun başına geçmek zorunda kaldı. Savaşta Haçlı ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Polonya kralı Vladislav öldürüldü. Bu zafer II. Murad'ın askeri dehasını ve liderliğini tekrar ortaya koydu. Aynı zamanda Osmanlı'nın Avrupa'da bir güç olarak kalıcı hale gelmesini sağladı. Varna zaferi sonrası II. Murat tekrar tahttan çekildi ve 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed'i tahta geçirdi. Bu karar sadece bir baba olarak değil, bir devlet adamı olarak alınmıştı. Ancak içerideki sadrazamlar ve dışarıdaki tehditler bu genç sultanın işini zorlaştırdı. Henüz çocuk yaşta olan Fatih, devleti yönetmede zorlanınca iç karışıklıklar çıktı. Avrupa bu durumu fırsat bilerek saldırıya geçti. Bu noktada II. Murat ikinci kez sahneye çıkacak ve devletin başına tekrar geçecekti. II. Murat tekrar tahta geçtikten sonra devleti bir kez daha toparladı. Bu kez daha kararlı, daha deneyimliydi. Anadolu'da beylikler üzerinde baskı kurdu.
Balkanlarda ilerlemeye devam etti. Devletin sınırları sağlamlaştı, merkezi yapı güçlendirildi. Bu ikinci dönem Osmanlı'nın gerçek bir güç devleti olma yolunda sağlam adımlar attığı dönemdir. Fatih'in gelecekte gerçekleştireceği İstanbul fethinin siyasi ve askeri altyapısı bu dönemde kuruldu. İkinci Murat geri döndüğü koltuktan bir daha düşmedi. İkinci Murad'ın barışçıl yapısı onu çoğu zaman savaşçı padişahlardan ayırdı. Ancak ne zaman barış istese Avrupa'dan yeni bir saldırı gelmiştir. Bu da onun dönemini sürekli bir denge ve gerilim çizgisinde tutmuştur. Bu politikayla Murat, Osmanlı'yı hem savaş gücüyle hem de diplomasiyle büyütmeyi başardı. Onun döneminde Osmanlı artık fethetmek için değil, korumak, denge kurmak ve geleceğe zemin hazırlamak için mücadele etti. İkinci Murat 1451 yılında Edirne'de vefat etti. Yerine geçen oğlu II. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek babasının mirasını zirveye taşıdı. Ancak bu başarı II. Murad'ın kurduğu siyasi, askeri ve kurumsal zeminle mümkün oldu. Murat ardında yıkılmamış bir devlet, birleşmiş bir millet ve hazırlığı tamamlanmış bir imparatorluk bıraktı. Onun sessiz liderliği Osmanlı tarihinin belki de en stratejik dönemine yön verdi. II. Murat, Osmanlı'nın yükselişinde çok kritik bir rol oynamasına rağmen nedense tarih kitaplarında adı çoğu zaman gölgede kalmıştır. Bunun en büyük sebebi onun ardından gelen oğlu Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederek büyük bir efsaneye dönüşmesidir. Ancak bu büyük fethin temelini atan kişi II. Murat'tı. Sessizliği, gösterişten uzak duruşu ve stratejik sabrı onu daha az anılan ama daha çok iz bırakan bir padişah yaptı. Ayrıca Murad'ın fetih yerine istikrara ve yapılaşmaya verdiği önem, onu klasik kahraman savaşçı profiline uymayan bir lider haline getirdi. Ama tarihe biraz daha dikkatli bakan herkes şunu görebilir. Eğer II. Murat olmasaydı ne Fatih'in İstanbul'u fethetmesi mümkün olurdu ne de Osmanlı böylesine sağlam bir imparatorluk haline gelebilirdi. Onun mirası gölgelerde değil, Osmanlı'nın en güçlü temellerinde saklıdır. Yani II. Murat, Osmanlı'nın sadece savaşlarla değil, sabır, akıl ve stratejiyle büyüdüğünün en net örneğidir. Tahttan 2 kez çekilen ama devletin kaderine 2 kez yön veren bir liderdir. O sadece Fatih'in babası değil, onun başarısının mimarıdır. Bugün Osmanlı'nın yükselişini anlatırken II. Murad'ın adını atlamak, o temelin nasıl atıldığını görmezden gelmektir. Çünkü bazen en büyük zaferler en az konuşulan liderlerin eseridir.